Kayıp adanın sırrı. Gemi yavaş yavaş battığında, Maya son nefesini alıp dalgalara teslim oldu. Gözlerini açtığında kendini beyaz kumsalda buldu. Başı zonkluyordu ve vücudu tuzlu suyla kaplanmıştı. Güneş tam tepesindeydi ve sıcak kumlar tenini yakıyordu. Yavaşça doğrulup etrafına baktı. Karşısında uçsuz bucaksız bir orman vardı. Palmiye ağaçları, egzotik çiçekler ve daha önce hiç görmediği bitkilerle kaplı garip bir yerdi burası. Arkasında ise masmavi okyanus uzanıyordu, ama gemiden hiçbir iz yoktu. Ne yapacağını düşünürken, kumsalda ayak izleri gördü. Ama bu normal ayak izleri değildi, çok daha büyüktüler ve garip bir şekilde parlıyorlardı. Maya üniversitede arkeoloji okumuştu. Yaz tatilinde, Peru'daki antik medeniyetleri araştırmak için bir ekspedisyon gemisine katılmıştı. Ama fırtına hiç beklenmedik bir anda çıkmıştı. Gemi ikiye bölünmüş, mürettebat dağılmış ve Maya kendini denizin ortasında bulmuştu. Şimdi ise adeta bir masal diyarındaydı. İzleri takip etmeye karar verdi. Kumsaldan ormana doğru ilerledi. Ağaçların arasından geçerken, tuhaf sesler duydu. Kuş sesleri, hayvan uğultuları ve, müzik mi? Evet, uzaktan gelen bir melodi kulağına çalınıyordu. Adımlarını hızlandırdı. Birkaç dakika sonra küçük bir açıklığa vardı. Ortasında taştan yapılma devasa bir heykel vardı. Ama bu normal bir heykel değildi, kristal gibi parlıyordu ve içinde mavi bir ışık yanıp sönüyordu. Maya yaklaşınca, heykelin etrafında antik yazılar olduğunu fark etti. Latin alfabesine benzemiyordu, ama bir şekilde tanıdık geliyordu. "Buraya nasıl geldin?" diye bir ses duydu arkasından. Maya korku içinde döndü. Karşısında yaklaşık 15 yaşlarında bir çocuk duruyordu. Bronz tenli, siyah saçlı ve yeşil gözlüydü. Giysisi yapraklardan ve lifliden yapılmıştı, ama çok özenle dikilmişti. Gemim battı," dedi Maya. "Adım Maya, sen kimsin?" "Kael," dedi çocuk. "Ve buraya yabancılar gelmez. Hiç gelmez." Kael, Maya'yı köyüne götürdü. Yol boyunca konuşmadı, sadece ormanda yürüdü. Maya etrafındaki doğayı inceliyordu. Bitkiler, hayvanlar, her şey farklıydı. Hiçbirini daha önce görmemişti. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Köy, dev ağaçların tepesinde inşa edilmişti. Ağaç evler, asma köprüler ve kristal gibi parlayan lambalarla aydınlatılmış platformlar vardı. İnsanlar Kael gibi giyinmişti, ama hepsi farklı renklerde kıyafetler taşıyordu. Maya'yı görünce şaşkınlıkla bakıştılar. "Yeni bir kayıp," dedi yaşlı bir kadın. Saçları bembeyazdı ama yüzü genç görünüyordu. "Kaç yıldır görmemiştik." "93 yıl, kadim ana," dedi Kael. Maya şoke olmuştu. "93 yıl mı? Ne demek istiyorsunuz?" Yaşlı kadın, Maya'yı merkezi platforma götürdü. Orada, kumsaldaki heykelinkine benzer ama çok daha büyük bir kristal vardı. İçinde galaksiler, yıldızlar ve gezegenler dönüyordu. "Burası zamanın dışında bir ada," dedi kadın. "Adı Lumeria. Binlerce yıl önce, büyük bir uygarlık burada yaşıyordu. Atlantis'ten bile eski, Sümer'den bile güçlü. Ama gurur onları yok etti. Zamanı kontrol etmeye çalıştılar ve ada zamanın akışından koptu. Şimdi burası ne geçmişte ne gelecekte, sadece arada bir yerde var." Maya inanamıyordu. "Bu imkansız. İmkansız olan senin buraya gelmendi," dedi kadim ana. "Fırtına rastgele değildi. Ada seni çağırdı. Her yüzyılda bir, dışarıdan birini çağırır. Sebebini bilmiyoruz ama her zaman bir sebep vardır." Ertesi gün, Kael Maya'ya adayı gezmeye başladı. İlk durak, bilgi tapınağıydı. Dev bir ağacın içine oyulmuş, duvarlarda binlerce parşömen ve tablet vardı. Kael ona antik dili öğretmeye başladı. "Buradaki her şey anlamla dolu," dedi. "Ağaçlar, taşlar, hatta hava bile. Eğer dinlersen, seninle konuşurlar." Maya şüphecilikle baktı ama denemeye karar verdi. Gözlerini kapadı ve dinledi. İlk başta hiçbir şey duymadı, ama sonra, bir fısıltı. Çok zayıf, neredeyse yoktu ama oradaydı. "Kurtarıcı geldi," dedi ses. "Zaman çarkı dönecek." Gözlerini açtığında, Kael'in ona baktığını gördü. "Sen duydun, değil mi?" dedi çocuk. "Kehanetin sesini." "Ne kehaneti?" diye sordu Maya. Kael onu tapınağın en derin bölümüne götürdü. Orada, duvarda dev bir duvar resmi vardı. Bir kadın, elinde parlayan bir kristal tutuyordu. Etrafında yıldızlar, gezegenler ve zaman çizgileri vardı.
1000 yıl önce, kahin Lyra bir vizyon gördü, dedi Kael. Dışarıdan bir kadın gelecek ve adayı kurtaracak. Ada tekrar zamana bağlanacak ve kayıp uygarlık dünyaya dönecek. Ama bunun için 3 deneme geçmesi gerekiyor. Maya kalbi hızla atmaya başladı. Ben mi? Ben o kadın mıyım? Bilmiyoruz, dedi kadim ana arkalarından. Ama kristal seni seçti. Denemeleri sen yapmalısın. İlk deneme, Ateş Dağı'nın zirvesindeydi. Maya, Kael ve birkaç köylü dağa tırmanmaya başladılar. Yol zordu. Keskin kayalar, dar geçitler ve uçurumlar vardı. Ama Maya pes etmedi. Zirveye vardıklarında, karşılarında lavla dolu bir çukur vardı. Ortasında, kristal bir platform duruyordu. Oraya yürümek zorundasın, dedi Kael. Ama lav gerçek. Bir hata yaparsan ölürsün. Maya yutkundu. Korkuyordu ama yapması gerekiyordu. İlk adımı attı. Lav yakınlaştıkça sıcaklık arttı. Teri akıyordu ve nefes alması zorlaşıyordu. Ama devam etti. Platforma vardığında, önünde küçük bir kristal görünüverdi. Onu aldığında, lavlar kayboldu ve yerine çiçek bahçeleri belirdi. Cesaret kristalini aldın, dedi kadim ana. İlk denemeyi geçtin. İkinci deneme, sualtı tapınağındaydı. Maya derin bir gölün dibine dalmak zorundaydı. Nefes tutma kapasitesi sınırlıydı ama başka seçenek yoktu. Göle daldığında, etrafında binlerce renkli balık yüzdü. Ama balıklar konuşuyordu. Bilgelik nedir, diye sordu biri. Doğru olanı bulmaktır, dedi Maya. Hayır, dedi balık. Bilgelik, bilmediğini kabul etmektir. Maya anladı. Tapınağa vardığında, karşısında 3 kapı vardı. Birinde, zenginlik, diğerinde, güç, üçüncüsünde, bilgi, yazıyordu. Çoğu insan bilgiyi seçerdi diye düşündü. Ama bilgelik bunlardan hiçbiri değildi. Duvara baktı ve gizli bir yazı gördü, hiçbiri. Hiçbir kapıyı açmadan bekledi. Birden, 4. bir kapı belirdi, anlayış. İçeri girdiğinde, bilgelik kristalini buldu. 3. ve son deneme, Maya'nın hayal bile edemeyeceği kadar zordu. Kael hastalanmıştı ve tek çare, Maya'nın kendi yaşam enerjisini onunla paylaşmasıydı. Ama bu seni öldürebilir, dedi kadim ana. Maya tereddüt etti. Henüz genç, hayatı önündeydi. Ama Kael'e baktığında, çaresiz gözlerini gördü. Sadece bir çocuktu. Yapacağım, dedi. Kristal töreni başladı. Maya'nın enerjisi yavaşça Kael'e aktarıldı. Acı dayanılmazdı ama Maya direndi. Sonunda, Kael iyileşti ama Maya yere yığıldı. Gözlerini açtığında, önünde 3 kristal vardı, cesaret, bilgelik ve fedakarlık. Üçü birleşti ve dev bir kristal oluştu. Maya kristali eline aldığında, ada titremeye başladı. Ağaçlar parladı, gökyüzü renk değiştirdi ve zaman çarkları döndü. Lumeria tekrar zamana bağlanıyordu. Ne olacak şimdi, diye sordu Maya. Ada dünyaya dönecek, dedi kadim ana. Ama sen bir seçim yapmalısın. Burada kalabilir ya da evine dönebilirsin. Maya düşündü. Burada yeni bir hayat vardı, gizemler, maceralar. Ama ailesi, arkadaşları, dünyası vardı dışarıda. Geri dönmek istiyorum, dedi. Ama bir gün tekrar geleceğim. Kadim ana gülümsedi. Kapılar her zaman sana açık olacak. Maya gözlerini açtığında, tekrar kumsaldaydı. Ama bu sefer yalnız değildi. Kurtarma ekibi etrafındaydı. Maya, seni bulduk, diye bağırdılar. Kaç gün oldu, diye sordu. Sadece bir gün. Fırtınadan sonra burada bulunmuşsun. Bir gün mü? Ama adada haftalarca kalmıştı. Sonra anladı zaman burada farklı akıyordu. Cebine elini attığında, küçük bir kristal buldu. Işıl ışıl parlıyordu. Gülümsedi. Lumeria gerçekti ve bir gün tekrar dönecekti. Ama şimdilik, dünyaya dönme zamanıydı. Yeni bilgilerle, yeni güçlerle ve en önemlisi, kayıp bir uygarlığın sırlarıyla. Maya'nın macerası bitmemişti, daha yeni başlamıştı. Kurtarma ekibi Maya'yı gemiye aldığında, herkes ona sorular yağdırıyordu. Nasıl hayatta kaldın? Neredeydin? Ne yedin? Maya cevap verirken dikkatli olmalıydı. Lumeria'dan bahsedemezdi, kimse inanmazdı. Bir mağara buldum, dedi. İçinde tatlı su kaynağı ve meyveler vardı. Sadece bekledim. Ekspedisyon lideri Profesör Martinez şüpheli baktı. Bir günde bu kadar bronzlaşmış olamazsın, dedi. Ve bu kıyafetler, bunları nereden buldun? Maya aşağı baktı. Hala Lumeria'dan gelen bitki liflerinden yapılmış giysisini giyiyordu. Hızlıca bir açıklama bulmalıydı. Kendi yaptım, dedi. Hayatta kalma dersleri almıştım üniversitede.
Martinez inanmış görünmüyordu ama daha fazla sormadı. Gemide Maya'ya bir kabin verdiler. Yalnız kalınca kristali çıkarıp inceledi. Avucunun içinde yumuşak bir ışık yayıyordu. İçinde galaksiler dönüyor gibiydi. Birden kristal titremeye başladı ve Maya bir ses duydu, kadim ananın sesi. Maya, bizi duyabiliyor musun? Evet, diye fısıldadı Maya heyecanla. Sizi duyabiliyorum. Kristal bir bağlantı taşıyıcısı. Nerede olursan ol, bizimle iletişim kurabilirsin. Ama dikkatli ol. Dış dünyada tehlike var. Lumeria'nın sırlarını arayanlar var ve durup dururken bırakmayacaklar. Ne demek istiyorsunuz? Fırtına rastgele değildi, Maya. Birisi onu yarattı. Seni adaya çekmek için. Ama planları işe yaramadı çünkü sen seçilmiştin, onlar değil. Maya'nın tüyleri diken diken oldu. Kim bu insanlar? Karanlık kardeşlik olarak bilinirler. Yüzyıllardır kayıp uygarlıkları arıyorlar. Güç için. Eğer Lumeria'yı bulurlarsa, dünyanın dengesini bozabilirler. Maya Peru'daki Lima şehrine döndüğünde, her şey normalmiş gibi görünüyordu. Üniversiteye geri döndü, arkadaşlarını gördü, hayatına devam etti. Ama her gece kristali çıkarıp kadim ana ile konuşuyordu. Bir gün, arkeoloji bölümünde yeni bir profesör başladı. Adı Doktor Silas Mordane'di. Uzun boylu, keskin yüz hatlarına sahip ve garip bir şekilde Maya'ya fazla ilgi gösteriyordu. Duydum ki Peru açıklarında küçük bir kaza geçirmişsin, dedi bir gün Maya'nın yanına geldiğinde. Korkunç bir deneyim olmalı. Öyle, dedi Maya soğuk bir şekilde. Adamın gözlerinde garip bir parıltı vardı. Orada ne gördün peki? İlginç bir şey var mıydı? Maya dikkatli oldu. Sadece su ve gökyüzü. Başka bir şey yok. Mordaine gülümsedi ama gülümseme gözlerine ulaşmadı. Anlıyorum. Eğer aklına bir şey gelirse, bilmeni isterim ki kapım her zaman açık. O gece, Maya kristal ile kadim anayı aradı. Bir adam var, dedi. Doktor Silas Mordaine. Bana çok fazla soru soruyor. Mordaine, dedi kadim ana düşünceli bir şekilde. Bu ismi duymuştuk. Karanlık kardeşliğin lideri. Maya, tehlikedesin. Seni izliyorlar. Ne yapmalıyım? Normal davran ama hazırlıklı ol. Sana bir şey göndereceğiz, bir koruyucu. Ertesi sabah, Maya kapısının önünde bir paket buldu. İçinde eski bir harita, bir pusula ve bir not vardı. Bizi ara. KKL olmalıydı. Maya heyecanla haritayı açtı. Limanın dışındaki bir lokasyonu gösteriyordu, eski bir tapınak harabeleri. O akşam, Maya oraya gitti. Harabeler ay ışığında gizemli görünüyordu. İçeri girdiğinde, Kael'i gördü. Ama artık çocuk değildi. Neredeyse Maya ile aynı yaştaydı. Kael, dedi şaşkınlıkla. Ama nasıl? Bir gün önce henüz bir çocuktun. Kael gülümsedi. Lumeria'da zaman farklı akar, hatırladın mı? Senin için bir ay geçti, bizim için 2 yıl geçti. Büyüdüm, eğitildim ve şimdi seni korumak için gönderildim. Maya yaklaşıp onu kucakladı. Seni özledim. Ben de seni. Ama çok fazla vaktimiz yok. Mordaine harekete geçiyor. Adaya giden yolu arıyor ve seni takip ediyor. Koordinatları bulmak için. Koordinatlar mı? Ama Lumeria hareket ediyor. Koordinatları sabit değil. Aynen öyle. Ama Mordaine eski metinleri buldu. Adanın yörüngesini hesaplayabileceğini düşünüyor. Eğer doğru zamanı bulursa, ada ona kendini gösterecek. Maya ve Kael bir plan yaptılar. Mordaine'in ofisine sızacaklar ve ne bildiğini öğreneceklerdi. Üniversite gece yarısı bomboştu. Sessizce Doktor Mordaine'in odasına girdiler. Masanın üzerinde dosyalar, haritalar ve antik metinler vardı. Maya bunları incelemeye başladı. Birinde, Lumeria'nın çizimi vardı, tam olarak gördüğü gibi. Bu imkansız, diye fısıldadı. Bu bilgilere nasıl ulaştı? Kael başka bir dosyayı açtı. İçinde fotoğraflar vardı, çeşitli insanlar, çeşitli zamanlarda. Ve sonra Maya kendi fotoğrafını gördü. Adadan kurtarıldıktan sonraki fotoğraf. Seni ne zamandır izliyor, diye sordu Kael. Bilmiyorum ama bu çok rahatsız edici. Birden kapı açıldı. Doktor Mordaine içeri girdi, arkasında 2 muhafız vardı. Maya, dedi gülümseyerek. Merakın seni ele verdi. Ve sen de kimsin genç adam? Kael, dedi cesaretle. Lumeria'nın koruyucusu. Mordaine'in gözleri parladı. Ah, yani ada gerçek. Biliyordum. Yıllardır arıyordum ve sonunda kanıt karşımda. Asla bulunmayacak, dedi Maya. Lumeria kendini korur. Öyle mi? Mordaine bir harita çıkardı.
Üzerinde karmaşık hesaplamalar ve işaretler vardı. Astronomik hesaplamalara göre, ada 3 gün sonra tekrar görünecek. Ve ben orada olacağım. Ya benimle gelirsiniz ya da. Muhafızlar silah çektiler. Kael hızla hareket etti. Kristali havaya kaldırdı ve parlak bir ışık yayıldı. Muhafızlar kör oldu. Maya ve Kael pencereye koştular ve atladılar. Neyse ki sadece birinci kattaydılar. Bahçeye yuvarlandılar ve koşmaya başladılar. Mordein'in adamları peşlerindeydi. Sokakların arasından geçtiler, kalabalığa karıştılar. Sonunda eski bir kilisenin içine girdiler ve saklandılar. "Ne yapacağız?" diye sordu Maya nefes nefese. "Lumeria'yı uyarmalıyız," dedi Kael. "Mordein koordinatları biliyor. Hazırlanmalılar." Maya kristali çıkardı ve kadim anayı aradı. "Duyuyor musunuz?" "Duyuyorum, çocuğum. Mordein geliyor. 3 gün sonra. Ne yapmalıyız?" Uzun bir sessizlik oldu. Sonra kadim ana konuştu, "Ada kendini savunabilir. Ama sizin de orada olmanız gerekiyor. Mordein'i durdurmak için. Ama nasıl oraya gideceğiz?" "Kael bilir. O bir yolcu. Zaman ve mekanda yürüyebilir. Seni götürecek." Maya Kael'e baktı. "Bu doğru mu?" Kael başını salladı. "Kadim ana bana öğretti. Ama tehlikeli. Zaman tünellerinde kaybolabiliriz. Başka seçeneğimiz yok," dedi Maya. Ertesi sabah, Lima dışındaki antik bir tapınağa gittiler. Kael ortaya bir daire çizdi ve içine semboller yazdı. Maya onun yanında durdu. "Hazır mısın?" diye sordu Kael. "Evet." Kael eski dilde bir şeyler mırıldanmaya başladı. Daire parlamaya başladı. Maya bir anda yerçekiminin kaybolduğunu hissetti. Etrafındaki her şey bulanıklaştı. Renkler, sesler, zamanlar birbirine karıştı. Bir anda geçmişi gördü: Atlantis'in yükselişi, Sümer'in altın çağı, Mısır piramitlerinin inşası. Sonra geleceği gördü: uçan arabalar, cam şehirler, insan olmayan varlıklar. Her şey çok hızlıydı. Ve sonra durdu. Gözlerini açtığında Lumeria'nın kumsalındaydı. Kael yanındaydı ama gözyaşları içindeydi. "Ne oldu?" diye sordu Maya. "Zaman yolculuğu, her zaman bir bedel gerektirir," dedi Kael. "Bir hatıramı kaybettim." "Hangi hatıranı?" "İlk kez gülümsediğim anı. Artık hatırlamıyorum." Maya üzüldü ama yapacak bir şey yoktu. Köye doğru yürümeye başladılar. Köyde büyük bir hareketlilik vardı. Herkes Mordein'in gelişine hazırlanıyordu. Kristal kalkanlar kuruluyordu, antik savunma büyüleri aktive ediliyordu. Kadim ana Maya'yı karşıladı. "Geri döndün. Söz vermiştim. Mordein yakında burada olacak. Gücü yeterli. Ama niyeti karanlık. Eğer adanın sırlarına ulaşırsa, dünyayı zamanın kontrolü altına alabilir. Bunu nasıl durdurabiliriz? 3 kristali birleştirmen gerekiyor: cesaret, bilgelik ve fedakarlık. Bunlar birleşince, zamanın anahtarını oluştururlar. Bu anahtar, zamanı kilitleme gücüne sahiptir. Ama bu Mordein'i de mahsur bırakmaz mı? Evet, ve belki de bizi de." Maya düşündü. Bu çok büyük bir fedakarlıktı. "Başka yolu yok mu?" "Eğer varsa, ben bilmiyorum." 3. gün geldi. Gökyüzü kararırken, ufukta bir gemi belirdi. Modern bir yattı, silahlarla, teknoloji ile donatılmış. Mordein güvertede duruyordu, yanında düzinelerce adam vardı. "Lumeria," diye bağırdı. "Sonunda buldum seni." Sahile çıktılar. Mordein kendinden emin adımlarla ilerledi. Köylüler onu karşıladı ama o sadece gülümsedi. "Karşı koymayın," dedi. "Ben burada barış için geldim. Sadece bilginizi istiyorum." "Bilgimiz satılık değil," dedi kadim ana. "Her şeyin bir fiyatı vardır. Senin anlayamayacağın şeyler var, Mordein. Güç her şey değildir. Ama çoğu şeydir." Mordein bir düğmeye bastı ve adamları ateş açtı. Ama kristal kalkanlar onları durdurdu. Mermiler havada asılı kaldı. Mordein şaşırmış görünüyordu. "İlginç. Ama ben de hazırlıklı geldim." Bir sandık açtı ve içinden siyah bir kristal çıkardı. Maya bunu daha önce görmemişti. "Bu karanlık kristal," dedi Kael korkuyla. "Lumeria'nın karşıtı. Nasıl buldu?" "Yıllar yılı aradım," dedi Mordein. "Ve sonunda Antarktika buzullarının altında buldum. Atlantis'in son kalıntısı." Mordein kristali kaldırdı ve karanlık bir ışık yayıldı. Kristal kalkanlar kırılmaya başladı. Maya hızla hareket etti. 3 kristali topladı: cesaret, bilgelik ve fedakarlık. Birleştirdiğinde, ışıl ışıl parlayan altın bir anahtar oluştu. Zamanın anahtarı. "Mordein dur," diye bağırdı. Ama Mordein dinlemedi.
Karanlık kristali adanın merkezine götürdü, dev kristalin olduğu yere. İkisini birleştirmeye çalıştı. Eğer bunu yaparsa, zaman çöker, dedi kadim ana. Her şey yok olur. Maya koşmaya başladı. Zamanın anahtarını sıkıca tutuyordu. Mordain'e vardığında, adam kristalleri birleştirmek üzereydi. Hayır, Maya anahtarı Mordain'e doğru fırlattı. Anahtar karanlık kristale çarptı ve muazzam bir patlama oldu. Işık ve karanlık birbirine girdi. Zaman durdu. Maya etrafına baktı. Her şey donmuştu. Mordain havada asılıydı, yüzünde şok ifadesi. Kael, kadim ana, köylüler hepsi hareketsiz. Sadece Maya hareket edebiliyordu. Ve bir ses duydu. Maya. Ses her yerdendi ve hiçbir yerdeydi. Kim o, diye sordu Maya. Ben zamanım. Başlangıç ve son. Her şeyin özü. Neden sadece ben hareket edebiliyorum? Çünkü sen seçildin. Zamanın anahtarını kullanmak için. Şimdi bir seçim yapmalısın. Maya etrafına baktı. Mordain'e, adaya, Kael'e. Ne gibi bir seçim? Mordain'i yok edebilirsin. Ama bunu yaparsan, o hiç var olmamış olacak. Bütün yaptıkları, bütün etkileri silinecek. Belki de bu dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlar. Belki de daha kötü. Ya diğer seçenek? Onu affedebilirsin. Zamanı serbest bırakabilirsin. Ama o yine kötülük yapabilir. İnsanları incitebilir. Maya düşündü. Bu çok büyük bir karardı. Bir insanın varlığını silmek, bu doğru muydu? Üçüncü bir seçenek var mı, diye sordu. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra zaman konuştu, evet. Ama çok zor. Onun zamanını yeniden yazabilirsin. Ona ikinci bir şans verebilirsin. Ama bunun için kendi zamanından fedakarlık etmen gerekir. Ne demek istiyorsun? Kendi hayatından yıllar vermek zorundasın. Mordain'e verilecek her yıl için, sen bir yıl kaybedersin. Maya nefesini tuttu. Bu çok ağır bir bedeldi. Maya Mordain'e baktı. Adam kötü bir insandı, ama her kötü insanın bir hikayesi vardı. Belki de farklı bir hayat yaşasaydı, farklı olurdu. Onun geçmişini göster bana, dedi Maya. Zaman geriye sardı. Maya Mordain'in çocukluğunu gördü. Fakir bir aileydi. Babası sert bir adamdı, annesi hastaydı. Genç Silas kitaplara sığınmıştı. Antik uygarlıklar, kayıp şehirler bunlar onun kaçışıydı. Ama sonra annesi öldü. Ve babası onu suçladı. Değersizsin, demişti. Hiçbir işe yaramazsın. Silas o günden sonra değer kanıtlamak için çabalamıştı. Güç aramıştı. Saygı aramıştı. Ama asla bulamadı. Sadece boşluk buldu. Maya gözyaşları içindeydi. Anlıyorum, dedi. O sadece sevilmek istiyordu. Evet, dedi zaman. Çoğu kötülük sevgisizlikten doğar. 10 yıl vereceğim, dedi Maya. Benim hayatımdan 10 yıl. Ona ikinci bir şans ver. Emin misin? Bu çok ağır bir bedel. Eminim. Fedakarlık üçüncü denememdi, değil mi? Belki de bu benim gerçek denememdi. Öyleyse olsun. Bir ışık parladı ve Maya yaşlandığını hissetti. Saçlarında gümüş teller belirdi. Yüzünde ince çizgiler oluştu. 10 yıl bir anda geçmişti. Ama Mordain değişti. Geriye gitti. Çocuk haline döndü. Ve sonra yeniden büyüdü. Ama bu sefer farklı. Bu sefer annesinin ölmediği, babasının sevgi dolu olduğu bir hayat yaşadı. Zaman tekrar aktı. Maya gözlerini açtığında her şey değişmişti. Hala Lumerya'daydı ama artık farklıydı. Köy daha parlaktı, insanlar daha mutluydu. Ve Mordain önünde duruyordu ama artık kötü biri değildi. Yumuşak bir gülümseme vardı yüzünde. Maya, dedi. Teşekkür ederim. Beni tanıyor musun? Evet. Zaman bana gösterdi. Ne yaptığını. Benim için fedakarlık ettiğini. Hiç kimse böyle bir şey yapmamıştı. Maya gülümsedi. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Kael yanlarına geldi. Ne oldu? Her şey bulanık. Zaman yeniden yazıldı, dedi kadim ana. Maya bir seçim yaptı ve dünyayı değiştirdi. Ama bir bedeli var, dedi Maya. Saçındaki gümüşe dokundu. Kael anladı. 10 yıl mı? 10 yılını verdin, buna değerdi. Mordain eğildi. Hayatımı borçluyum sana. Ve bunu asla unutmayacağım. Lumerya'yı korumak için burada kalacağım. Eğer izin verirseniz. Kadim ana başını salladı. Kardeşliğe hoş geldin, Silas. Günler geçti. Maya adada kaldı ve Lumerya'nın tarihini öğrendi. Mordain ya da artık sadece Silas ona yardım etti. İkisi iyi arkadaş oldular. Bir gün, kadim ana Maya'yı çağırdı. Bir görevin var, dedi. Ne gibi? Dünyanın dört bir yanında, Lumeria gibi kayıp yerler var,
zamandan kopmuş, unutulmuş. Onları bulmak ve korumak gerekiyor. Neden ben? Çünkü sen zamanın anahtarını kullandın. Artık zamanla bağın var, kayıp yerleri hissedebilirsin. Maya düşündü. Bu büyük bir sorumluluktu. Kabul ediyorum. Ama yalnız yapmayacağım. Kael öne çıktı. Ben de geliyorum. Silas gülümsedi. Ve ben. Kadim ana onları kutsadı. Öyleyse yeni bir kardeşlik başlıyor. Zaman bekçileri. Kayıp yerlerin koruyucuları. İlk görevleri Himalayalardaydı. Eski metinler, kayıp bir manastırdan bahsediyordu Şambala. Yüzyıllardır aranıyordu ama hiç bulunamamıştı. Maya, Kael ve Silas Nepal'e uçtular. Dağlara tırmandılar. Hava çok soğuktu ve nefes almak zordu. Ama Maya kristali takip etti. O onu doğru yere götürecekti. 5 gün süren tırmanıştan sonra, uçurum kenarında bir mağara buldular. İçeri girdiklerinde, devasa bir kapı gördüler. Üzerinde Sanskritçe yazılar vardı. Sadece saf kalpli girebilir, diye çevirdi Silas. Maya öne çıktı ve kristali kapıya dokundurdu. Kapı açıldı. İçeride, altından yapılmış bir şehir vardı. Ama ıssızdı. Kimse yoktu. Ne olmuş burada, diye sordu Kael. Maya yerde bir kitap buldu. Sayfalarını çevirdi. Bir hastalık, dedi. Yüzyıllar önce. Herkes öldü. Ama şehri zamanın dışında bıraktılar, hastalık yayılmasın diye. Demek başka bir kayıp yer, dedi Silas. Ama burayı korumaya değer mi? Maya düşündü. Şehir güzeldi, bilim ve sanattan doluydu. Evet, belki bir gün biri bunu bulmalı. Tarihi öğrenmek için. Kristali şehrin merkezine yerleştirdiler ve bir koruma büyüsü kurdular. Artık hiç kimse buraya zarar veremezdi. İkinci görevleri daha tehlikeliydi. Atlantis'in son parçası, Bermuda Şeytan Üçgeni'nde saklanıyordu. Okyanus derinliklerinde. Özel bir denizaltı kiraladılar. Derinlere indikçe basınç arttı. Maya kendini kapalı hissediyordu ama devam ettiler. Sonunda, okyanus tabanında devasa bir piramit gördüler. Kristalden yapılmıştı ve hala parlıyordu. Bu Atlantis'in son tapınağı, dedi Silas. Tektonika'nın tapınağı. Burası zamanı kontrol ediyordu. Denizaltıdan çıktılar. Özel dalış kıyafetleri vardı ama yine de hareket etmek zordu. Piramide girdiklerinde, içinin hala hava dolu olduğunu gördüler. Nasıl mümkündü? Eski teknoloji, dedi Kael. Hava cepleri yaratabiliyorlar. Merkezde dev bir konsol vardı. Silas ona yaklaştı. Bu bir zaman makinesi, dedi heyecanla. Gerçek bir zaman makinesi. Eğer bunu aktive edersek, hayır, dedi Maya sertçe. Zaman ile oynanmaz. Bunu gördük. Ama düşün, geçmişteki hataları düzeltebiliriz. Ya da daha fazla hata yaratırız. Hayır, Silas. Bunu yok etmeliyiz. Silas tereddüt etti. Ama sonra başını salladı. Haklısın, üzgünüm. Bir an eski halime döndüm. Maya elini omzuna koydu. Hepimizin zayıf anları var. Önemli olan doğru seçimi yapmak. Konsolu yok ettiler ve piramidi mühürlediler. Bir daha kimse buraya gelemeyecekti. Üçüncü görev Amazon ormanlarındaydı. El Dorado altın şehir. İspanyol fatihler yüzyıllarca aramıştı ama hiç bulamamıştı. Maya ve ekibi Amazon'a gittiler. Yemyeşil orman, tehlikeliydi. Yılanlar, örümcekler, vahşi hayvanlar. Ama Maya kristali takip etti. 5 günlük yürüyüşten sonra, bir nehir buldular. Altın rengi suyordu. Bu olağan dışı, dedi Kael. Nehri takip ettiler ve sonunda bir şelaleye vardılar. Ama şelalenin arkasında bir mağara vardı. İçeri girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Bütün bir şehir, altından yapılmış. Ama burası da ıssızdı. Yine mi, dedi Silas. Neden bu şehirlerin hepsi boş? Maya bir tablo buldu. Üzerinde yazılar vardı. Büyük bir karar, diye okudu. Halkımız altın ile yozlaştı. Açgözlülük bizi yok ediyordu. Bu yüzden şehri terk ettik. Doğaya döndük. Demek kendi iradeleriyleymiş, dedi Kael. Maddiyattan vazgeçtiler. Bu güzel bir ders, dedi Maya. Ama şehri korumalıyız. Birisi bunu bulursa, yine açgözlülük başlar. Kristali yerleştirdiler ve şehri gizlediler. Artık sadece saf kalpli birisi onu bulabilirdi. Ama her şey bu kadar kolay gitmedi. Karanlık kardeşlik hala vardı. Mordein gitmiş olsa da, başkaları onun yerini almıştı. Bir gün, Maya bir mesaj aldı. İmzasız, tehditkardı. Kayıp yerleri koruyorsun. Ama onlar bize ait. Ya bize katıl ya da yol ver. Maya mesajı ekibine gösterdi. Karanlık kardeşlik, dedi Silas.
Beni gittikten sonra yeni bir lider seçmişler. Adı Morgana. Çok tehlikeli bir kadın. Onunla karşılaşacağız öyleyse, dedi Kael. Ve gerçekten de karşılaştılar. Bir sonraki görevlerinde Mısır'daki kayıp bir piramit Morgana oradaydı. Uzun boylu, kızıl saçlı, yeşil gözlü bir kadındı. Güzeldi ama soğuktu. Maya, dedi gülümseyerek. Nihayet tanışıyoruz. Sen Morgana mısın? Evet. Ve sen benim işimi zorlaştırıyorsun. Kayıp yerleri korumak benim görevim. Ama neden? Neden dünyanın bu bilgiden yararlanmasını engelliyorsun? Çünkü dünya hazır değil. Bu güç insanları yozlaştırır. Ya da kurtarır. Düşün Maya. Bu teknoloji ile hastalıkları yok edebiliriz, açlığı bitirebiliriz, savaşları durdur. Biliriz. Maya tereddüt etti. Morgana'nın sözlerinde mantık vardı. O gece, Maya kadim ana ile konuştu. Morgana haklı olabilir mi, diye sordu. Belki de bu bilgiyi paylaşmalıyız. Kadim ana uzun süre sessiz kaldı. Maya, sana bir hikaye anlatayım. 1000 yıl önce, Lumeria dış dünya ile bilgisini paylaştı. İnsanlara zaman teknolojisini öğretti. Ve ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Savaş. İnsanlar zamanı silah olarak kullandı. Geçmişi değiştirip rakiplerini yok ettiler. Gelecekten teknoloji çalıp güç elde ettiler. Neredeyse dünya yok oluyordu. Bu yüzden Lumeria kendini gizledi. İnsanlık hazır olana kadar. Ama nasıl anlayacağız hazır olduklarını? Bunu bilmiyoruz. Ama sen bir işaret olabilirsin. Eğer sen, bir insan, bu gücü doğru kullanabiliyorsan, belki de başkaları da yapabilir. Maya düşündü. Bu çok ağır bir sorumluluktu. Ertesi sabah, Maya piramidin girişinde Morgana'yı bekledi. Kadın zamanında geldi, yanında sadece 2 muhafız vardı. Konuşmak için geldiğini duydum, dedi Morgana. Evet, sana bir teklif sunacağım. Morgana kaşlarını kaldırdı. İlginç, dinliyorum. Kayıp yerlerden bazılarını açabiliriz. Ama kontrollü bir şekilde. Bilim insanlarına, araştırmacılara, askerlere değil, politikacılara değil. Sadece gerçekten insanlığa fayda sağlayacak olanlara. Morgana düşündü. Bu kabul edilebilir. Ama kim karar verecek kimin layık olduğuna? Bir konsey. Senin kardeşliğinden, bizim zaman bekçilerinden ve tarafsız bilim insanlarından oluşan. Ve güç dengesi, eşit. Hiçbirimizin tek başına karar verme yetkisi olmayacak. Morgana uzun süre Maya'ya baktı. Sen farklısın. Çoğu insan bu kadar güce sahip olsa, asla paylaşmaz. Ben çoğu insan değilim. Ve sen de öyle olabilirsin, Morgana. Birlikte daha güçlü olabiliriz. Morgana elini uzattı. Anlaştık. Ama seni uyarıyorum eğer bu güveni kötüye kullanırsan, acımasız olurum. Ben de öyle, dedi Maya ve elini sıktı. 3 ay sonra, Zaman Konseyi kuruldu. 12 üyesi vardı. Maya, Zaman Bekçileri. Kael, Zaman Bekçileri. Silas, Zaman Bekçileri. Kadim Ana, Lumeria. Morgana, Karanlık Kardeşlik artık Aydınlanma Kardeşliği olarak adlandırılıyor. Doktor Yuki Tanaka, Japon kuantum fizikçi. Doktor Amara Okonkwo, Nijeryalı genetik uzmanı. Profesör Chen Wei, Çinli tarihçi. Doktor Sarah Cohen, İsrailli arkeolog. Doktor Rafael Santos, Brezilyalı biyolog. Şeyh Ahmad Al-Raşid, Suudi Arabistanlı filozof. Doktor Elena Volkov, Rus astrofizikçi. İlk toplantı İsviçre'deki gizli bir üste yapıldı. Herkes gergin ve şüpheliydi. Neden buradayız, diye sordu Doktor Tanaka. Bize sadece, insanlığın geleceği, dediler. Maya öne çıktı. Size göstereceğim bir şey var. Kristali çıkardı ve masaya koydu. Parlamaya başladı ve holografik görüntüler belirdi Lumeria, Atlantis, Shambhala, El Dorado, kayıp uygarlıklar. Bilim insanları şok olmuştu. Bu gerçek mi, dedi Doktor Okonkwo. Evet, ve sizler bunlara erişim sağlayacak konseyin üyelerisiniz. Ama dikkatli olmalısınız. Bu bilgi silah olarak kullanılabilir. Profesör Chen öne eğildi. Hangi tür bilgiden bahsediyoruz? Zaman manipülasyonu, biyolojik ölümsüzlük, madde dönüşümü, anti-yerçekimi, boyutlar arası seyahat ve daha fazlası. Sessizlik oldu. Sonra Doktor Santos konuştu. Bu sorumluluk çok büyük. Neden bizi seçtiniz? Çünkü hayatınızı bilime, hakikate adadınız, dedi Kadim Ana. Güç için değil, bilgi için. Bu sizi farklı kılar. Konseyin ilk projesi tıbbi bir projeydi. Atlantis metinlerinde kanser tedavisi için bir formül bulunmuştu.
Hücresel yenileme teknolojisi. Doktor Okonkwo ve Doktor Santos birlikte çalıştılar. Formülü modern biyoloji ile birleştirdiler. 6 ay süren deneylerden sonra, başarılı oldular. Bu inanılmaz, dedi Doktor Okonkwo. Kanser hücreleri sağlıklı hücrelere dönüşüyor. Yan etkisi yok. Ama bunu nasıl dünyaya açıklayacağız, diye sordu Doktor Santos. Kayıp uygarlıklardan geldiğini söyleyemeyiz. Maya araya girdi. Söylemeyin. Sadece bulduğunuzu söyleyin. İnsanlar nereden geldiğini umursamaz, işe yaradığı sürece. Tedavi bir yıl içinde piyasaya sürüldü. Milyonlarca insan kurtarıldı. Konsey ilk başarısını kazanmıştı. İkinci proje daha tartışmalıydı. Eldorado'da bulduğu teknoloji, sınırsız temiz enerji sağlıyordu. Kristal füzyon. Doktor Tanaka heyecanlıydı. Bu petrol endüstrisini yok edebilir. Kömürü, doğalgazı gereksiz kılar. Tam olarak benim korktuğum şey bu, dedi Şeyh Ahmad. Ekonomik kargaşa. Milyonlarca insan işsiz kalır. Ülkeler iflas eder. Ama uzun vadede daha iyi değil mi? Dedi Doktor Cohen. Çevre kirliliği biter. Küresel ısınma durur. Tartışma saatlerce sürdü. Sonunda bir uzlaşmaya vardılar. Teknolojiyi yavaş yavaş yaymak. Önce küçük ölçekli projeler, sonra giderek büyütmek. İnsanlara adapte olma zamanı vermek. Ama her şey planlandığı gibi gitmedi. Konseyden biri hainlik yaptı. Doktor Volkov, gizlice Rusya hükümetine bilgi sızdırıyordu. Kristal füzyon teknolojisinin planlarını vermişti. Kael bunu keşfetti. Volkov'u takip ediyordum. Moskova'daki bir temsilci ile buluştu. Maya ihanet edildiğini hissetti. Emin misin? Evet. Ve daha kötüsü, Rusya bunu silah olarak kullanmak istiyor. Enerji silahı. Konsey acil toplandı. Volkov'la yüzleştiler. İtiraf et, dedi Morgan'a soğuk bir sesle. İtiraf edecek bir şey yok, dedi Volkov. Sadece vatanımın çıkarlarını koruyorum. Bu konseyden ihraç ediliyorsun, dedi kadim ana. Ve hafızan silinecek. Bunu yapamazsınız. Ama yapabilirlerdi. Maya kristali kullandı ve Volkov'un son 6 ayını hafızasından sildi. Kadın kafası karışmış bir şekilde odadan çıktı, ne olduğunu bile bilmiyordu. Rusya'yı durdurmamız lazım, dedi Kael. Ama nasıl, diye sordu Silas. Savaş başlatamayız. Maya düşündü. Belki de başka bir yol var. Maya, doğrudan Rus başkanı ile görüşmeyi talep etti. Başkan şaşırmıştı, bu genç kadın kimdi ve nasıl bu kadar güçlü olabilirdi? Kremlin'deki toplantı gerilimli geçti. Teknolojinizi istiyoruz, dedi başkan. Rusya'nın buna hakkı var. Hiçbir ülkenin bu teknolojiye tek başına sahip olma hakkı yok, dedi Maya. Ama işbirliği yapabiliriz. Nasıl? Rusya, zaman konseyine katılabilir. Ama şartlarımız var, silah üretimi yok. Bilgiyi paylaşmak, şeffaflık. Başkan düşündü. Kabul. Ama bir şartım var benim de, teknolojiyi kontrol etme hakkı eşit olmalı. Anlaştık. El sıkıştılar. Kriz önlenmişti. Zamanla, daha fazla ülke konseye katıldı. ABD, Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika. Konsey uluslararası bir organizasyon haline geldi. Ve kayıp yerler birer birer açılmaya başladı. Kontrollü bir şekilde. Lumeria'dan tıp teknolojisi. Atlantis'ten yapay zeka. Şambala'dan meditasyon teknikleri. Eldorado'dan materyal bilimi. Dünya değişiyordu. Hastalıklar tedavi ediliyor, enerji krizi çözülüyor, yoksulluk azalıyordu. Ama her iyileştirme yeni problemler yaratıyordu. 10 yıl sonra, dünya çok farklıydı. Kanser tedavisi sayesinde insanlar çok daha uzun yaşıyordu. Ortalama yaşam süresi 120'ye çıkmıştı. Ama bu yeni bir problem yarattı, aşırı nüfus. Dünyanın kapasitesi doldu, dedi Doktor Santos. Kaynaklar tükeniyor. Ne yapacağız? Konsey yine toplandı. Tartışma ateşliydi. Doğum kontrolü, dedi bir üye. Etik değil, dedi başka biri. Uzay kolonizasyonu, dedi Doktor Tanaka. Henüz hazır değiliz, dedi Chen. Maya araya girdi. Şambala'da bir teknoloji bulmuştuk. Boyutlar arası seyahat. Belki paralel dünyalara göç edebiliriz. Herkes şok oldu. Bu bilim kurgu, dedi Doktor Cohen. Eskiden kayıp uygarlıklarda öyleydi, dedi Maya. Ama gerçekler. Belki de bu çözüm. 2 yıl süren araştırmadan sonra, ilk portal tamamlandı. Devasa bir kristal çember, İsviçre Alplerine inşa edilmişti. İlk test günü geldi. Maya, Kael ve Morgan'a gönüllü oldular.
Eğer geri dönmezsek, dedi Kael. Döneceğiz, dedi Maya kendinden emin bir şekilde. Portala girdiler. Bir anda her şey bulanıklaştı. Renkler, sesler, zamanlar birbirine karıştı. Ve sonra, kendilerini başka bir dünyada buldular. Dünyaya benziyordu ama farklıydı. Gökyüzü mor renkti. 2 ay vardı. Ve şehirler havada yüzüyordu. Burası neresi, diye sordu Morgana. Dünya Eta, dedi bir ses. Arkalarından bir kadın yaklaşıyordu. Maya'ya benziyordu ama saçları mavi ve gözleri altın rengiydi. Ben de Maya'yım. Bu dünyanın Mayası. Dünya Eta'daki Maya, ziyaretçilerini şehre götürdü. İnsanlar burada çok farklıydı, daha uzun boylu, daha zarif, daha sakin. Bizim dünyamızda savaş hiç olmadı, dedi Eta Maya. İnsanlık başından beri işbirliği içindeydi. Bu yüzden teknoloji daha hızlı gelişti. Hiç savaş yok mu, diye sordu Kael inanamayarak. Hayır, şiddet kavramını anlamıyoruz bile. Maya kendi dünyasını düşündü. Binlerce yıllık savaş, kan, gözyaşı. Nasıl başardınız? Empati. Biz çocuklara ilk önce başkalarını hissetmeyi öğretiyoruz. Kendi acısını hissedebilen biri, başkasına acı veremez. Bu basit ama derin bir fikirdi. Sizin dünyanızdan insanlar buraya göç edebilir mi, diye sordu Morgana. Eta Maya düşündü. Belki. Ama uyum sağlamaları zor olabilir. Sizin dünyanızdaki şiddet kültürü burada sıkıntı yaratabilir. Onları eğitebiliriz, dedi Maya. İnsanlar değişebilir. Ben bunu gördüm. İlk göç dalgası 1000 kişiydi. Gönüllüler. Aileleri ile birlikte yeni bir hayat kurmak isteyenler. Ama kolay olmadı. Kültür şoku çok büyüktü. Bir çocuk oyun bahçesinde başka bir çocuğu itti. Eta dünyasında bu görülmemiş bir şeydi. Öğretmenler şoke oldular. Bu, şiddet mi, dedi biri. Sadece çocuk kavgası, dedi göçmen analar. Normal. Bizde normal değil. Uyum programları başlatıldı. Göçmenler, empati eğitimi aldılar. Zordu ama yavaş yavaş adapte oldular. 10 yıl içinde, 1 milyon insan göç etti. Ve daha fazlası geliyordu. Ama Eta tek paralel dünya değildi. Portallar açıldıkça, daha fazlası keşfedildi. Dünya Deta, burada dinozorlar hiç yok olmamıştı. İnsanlar devlerle birlikte yaşıyordu. Dünya IoTA, burada teknoloji değil, büyü gelişmişti. İnsanlar elementleri kontrol edebiliyordu. Dünya Kappa, burada insanlık hiç gelişmemişti. Sadece doğa vardı. Her dünya farklı bir olasılıktı. Farklı seçimler, farklı sonuçlar. Maya bunları gezerken bir şey fark etti, her dünyada bir ortak nokta vardı. Kayıp uygarlıklar. Lumeria, Atlantis, Şambala hepsi her dünyada vardı. Sanki çoklu evrenlere yayılmışlardı. Bu tesadüf olamaz, dedi Kael. Değil, dedi Kadim Ana. Kayıp uygarlıklar çoklu evren varlıklarıydı. Tüm realitelere yayılmışlardı. Bu yüzden bu kadar güçlülerdi. Farklı dünyalardan insanlar bir araya geldi. İlk çoklu evren konseyi kuruldu. Her dünyadan temsilciler vardı. Farklı kültürler, farklı teknolojiler, farklı felsefeler. İlk toplantı kaotikti. Herkes farklı şeyler istiyordu. Teknoloji paylaşımı yapmalıyız, dedi Eta Maya. Hayır, kültürel saflığı korumalıyız, dedi Deta temsilcisi. Sınırları kaldırmalıyız, dedi IoTA büyücüsü. Doğayı korumalıyız, dedi Kappa koruyucusu. Maya ortalığı sakinleştirdi. Hepiniz haklısınız. Ve hepiniz yanlışsınız. Farklılıklarımız güçtür. Ama ortak noktalarımız da var, hayatta kalmak. Gelişmek, mutlu olmak. Tartışmalar haftalarca sürdü. Ama sonunda bir anayasa hazırladılar, çoklu evren bildirgesi. Ama barış uzun sürmedi. Bir gün, portal kendi kendine açıldı. Ve içinden, bir şey çıktı. İnsana benziyordu ama değildi. Siyah, gölge gibi, gözleri kırmızı parlıyordu. Ben Void'um, dedi derin bir sesle. Boşluk. Her şeyin sonu. Ne istiyorsun, diye sordu Maya. Varoluşu. Çoklu evrenleri birleştirmek istiyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz ki, her birleşme realite dokusunu zayıflatıyor. Ve ben bu çatlaklardan geliyorum. Sen nesin? Ben hiçliğim. Varoluşun karşıtı. Ve çoklu evrenler birleştiğinde, ben güçleniyorum. Kadim Ana öne çıktı. Bu imkansız. Metinlerde böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Çünkü kimse bu kadar ileri gidemedi, dedi Void. Siz tarihin en ileri uygarlığı oldunuz. Ama bu sizin sonunuz da olacak.
Void orduları göründü. Gölge yaratıklar, farklı dünyalara saldırmaya başladılar. İnsanları, doğayı, her şeyi yok ediyorlardı. Çoklu Evren Konseyi savaş ilan etti. İlk kez, tüm dünyalar bir arada savaşıyordu. Eta dünyasından ileri teknoloji, Deta dünyasından dev yaratıklar, IOTA dünyasından büyücüler, Kappa dünyasından doğa güçleri ve Maya'nın dünyasından zaman bekçileri. Savaş yıllarca sürdü. Milyonlar öldü ama insanlık pes etmedi. Maya, savaşın ortasında bir gerçek keşfetti: Void yok edilemezdi. Çünkü o yokluğun ta kendisiydi. Yokluğu nasıl yok edersin? Ama onu hapsedebiliriz, dedi kadim ana. Tıpkı Lumerya'nın kendini zamanın dışına kilitlemesi gibi. Nasıl? Tüm kristalleri birleştirerek, tüm dünyaların gücünü kullanarak ve bir lider gerekir. Void'u kendi içine çekecek biri. Maya anladı. Ben. Maya hayır, dedi Kael. Bu intihar. Başka yolu yok. Void'u içime çekersem, sonra kendimi kristalin içine kilitleyebilirim. Sonsuza dek. Hazırlıklar başladı. Tüm dünyalardan kristaller toplandı. Dev bir hapishane inşa edildi zaman ve mekanın ötesinde. Maya veda etmeye başladı. Kael'e, bana her şeyi öğrettin. Artık sen lidersin. Silas'a, ikinci şansını iyi kullan. İnsanlara umut ver. Morgana'ya, karanlıktan geldik ama ışığa ulaştık. Bunu unutma. Kadim Ana'ya, teşekkür ederim. Bana hayatımın amacını verdin. Ve nihayetinde, son savaş geldi. Maya, Void ile yüzleşti. Yaratık devasa bir gölgeydi, gökyüzünü kapatıyordu. Geldin, dedi Void. Pes mi ediyorsun? Hayır, dedi Maya. Seni bitirmeye geliyorum. Kristali havaya kaldırdı ve tüm gücünü serbest bıraktı. Işık her yeri kapladı. Void acı içinde bağırdı. Maya ona yaklaşmaya başladı. Her adımda Void onun içine çekiliyordu. Ama Maya da zayıflıyordu. Vücudu bulanıklaşıyordu, gölgeye dönüşüyordu. Maya dur, diye bağırdı Kael. Kendini öldürüyorsun. Biliyorum, dedi Maya. Ama bu tek yol. Son adımda, Void tamamen Maya'nın içine çekildi. Ve Maya kristal hapishaneye girdi. Şimdi, diye bağırdı. Tüm dünyalardan gelen enerji hapishaneyi aktive etti. Kristal parladı ve kayboldu. Maya ve Void, zaman ve mekanın dışına kilitlenmişti. Sonsuza dek. Savaş bitmişti. İnsanlık kazanmıştı. Ama bedeli ağırdı. Mayasız, dünya boş hissediliyordu. Kael yeni lider oldu. Ama her gün Maya'yı hatırlıyordu. 100 yıl geçti. Çoklu evrenler birleşti. Tek bir büyük uygarlık oluştu. Savaş, hastalık, yoksulluk tarihe karıştı. Maya'nın heykeli her dünyada dikildi. Son koruyucu olarak anılıyordu. Ama bazıları umudunu kaybetmedi. Belki bir gün geri dönebilir, dedi yaşlı Kael torununan. Kristal hapishane sonsuz değil. Sadece çok, çok uzun. Ne kadar uzun, diye sordu çocuk. Milyonlarca yıl. Ama zaman görecelidir. Maya için belki sadece bir an gibidir. Gerçekten de, kristal hapishanede zaman farklı aktı. Maya için sadece bir dakika geçmişti. Ama dışarıda milyonlarca yıl geçmişti. İnsanlık evrimleşmişti. Artık fiziksel bedenler yoktu. Sadece saf enerji varlıklarıydı. Ve nihayet, kristal çatladı. Maya dünyaya geri döndü. Ama ne Maya'ydı ne de dünya. Her şey ışıktı. Katı madde yoktu. Sadece düşünce ve enerji. Hoş geldin, dedi bir ses. Tanıdıktı ama farklıydı. Kael, evet, ama artık eskisi gibi değilim. Hiçbirimiz öyle değiliz. Evrimleştik. Ne kadar zaman geçti? 5 milyon yıl. Maya şoke olmuştu. Ama, nasıl? Benim için sadece bir dakika gibi. Kristalde zaman donmuştu. Ama sen başardın Maya. Void sonsuza dek hapsedildi. Ve insanlık hayatta kaldı. Maya etrafına baktı. Gerçekten de hayatta kalmışlardı. Sadece hayatta kalmakla kalmamışlar, evrendeki en gelişmiş uygarlık haline gelmişlerdi. Ve şimdi, diye sordu. Şimdi yeni bir macera başlıyor. Evrenler ötesi. Bize katıl. Maya gülümsedi. Her zaman yaparım. Ve böylece, Maya'nın yolculuğu devam etti. Evrenler arasında, zamanın ötesinde, varlığın kendisini keşfederek. Bir batık gemiden başlamıştı. Kayıp bir adada devam etmişti. Çoklu evrenlere yayılmıştı. Ve şimdi sonsuzluğa uzanıyordu. Ama bir şey hiç değişmedi, Maya'nın kalbi. İnsanlığa olan inancı, umut, cesaret ve fedakarlık. Çünkü bunlar sadece duygular değildi.
Bunlar var olmanın temelli. Ve hikaye böyle sona erdi. Ya da daha doğrusu, yeni bir başlangıç yaptı. Çünkü her son, aslında yeni bir başlangıçtır. Ve Maya'nın maceraları, asla bitmeyecekti. Son.